Kiev'deyiz. Dünün şokuyla hala devam ediyorum çekimlerimi. Dün gerçekten çok yoğun bir bomba saldırısı, çok yoğun bir drone saldırısıyla uyandık. Saat 12-12.30 gibi küçük küçük bombardımanlar, işte havada uçan drone sesleri falan. 4 Temmuz 2025 Cuma. Gece saat 1.30. Geldiğimden beri olan en büyük saldırılar şu anda. Bu kadar uzun sürmemişti hiçbir saldırı. Durma. Çok büyük patlamalar oluyor. Sesleri alamadım. Yataktan zıpladım patlamalarla. Çok yakınımızda patlamalar oldu. Sürekli bu şekilde. Drone sesini duyuyorsunuz değil mi? Sinek gibi, sivrisinek gibi. Bak, bu drone sesi. Ses yavaş yavaş buraya doğru gelecek. Bu gece başka. Bu gece çok büyük saldırı var. Öyle uyumaya çalışıyoruz. Falan. Ben de tam nerede kalıyorum biliyor musunuz? Ukrayna Otel'in hemen arka tarafındayım. Dinamo Kiev'in stadyumu var. Stadyumun tam karşısındayım. Buralara gelenler bilirler zaten. Oradayım. Drone sesleri falan geliyor böyle. Neyse uyuyamadım zaten. Çünkü ben Odessa'da 3 gün kaldım. Odessa'da gerçekten bomba sesi duymadım. Odessa, ben oradayken herhangi bir saldırı yoktu Odessa'da. Neyse. Sonra bir sessizlik. Saat 2.30 gibi. Puh diye bir ses. Bina sallandı zaten. Ondan sonra zaten patatatata patatatata drone'u patlatma sesleri, drone'a açılan ateşler. Allah'ım ya Rabbim dedim, ne oluyoruz? Hani korkmadım mı desem yalan söylerim. Ürkütücüydü. Gerçekten korkutucu bir geceydi. Yapacak bir şey yok. Bunun için geldik. Bunları artık sabredeceğiz. Video çekimlerimiz bitene kadar buradayız. Şu an olduğumuz yer savaşta ele geçirilen Rus mühimmatlarını, askeri araçlarını göstereceğim sizlere. Tank var, uçak savar var, askeri zırhlılar var. Ve de merak ettiğiniz o Rusların arabalarına yazdığı Z harfi. Burada küçük bir parça. Tabii şehrin çoğu yerinde bu şekilde Ruslardan ele geçirilen, bu savaş ganimeti olmaz artık. Bu sadece askerlerini onurlandıracak. Bakalım açılıyor mu kapı? Kapı açılmıyor, içine bakalım. Ve halka bu şekilde, hani biz de boş durmuyoruz. Bakın hani biz de bir şeyler yapıyoruz. Şehrin belli noktalarına koyulacak. Artık gösteri amaçlı değil mi? Şeyler. Bakın. Bu işte Rusların sembolü. Savaşta kullandıkları Z sembolü. Sonra aracın arkasında da yazan Na Kiev. Yani Kiev'e. Yani bu araç kafayı koymuş Kiev'e gelmeyi ve gelmiş. Ama ne halde? İşte bu şekilde kullanılmaz bir halde gelmiş. İşte başka birinin ülkesini işgal etmeye çalışırsan yazdığın gibi Kiev'e geleceğim dersin ama Kiev'e ölün gelir. Ya da artık patlamış bir şekilde Kiev'e getirmek istediğin aracın gelir. Rus tankını görüyorsunuz.
Şurada bir uçaksa var. Burada patlamış füzeler. Ve arkamda bağımsızlığını korumaya çalışan Ukrayna bayrağı. Rus füzeleri ve Ukrayna bayrağı. Artık işlevini yitirmiş tanklar. Arkamda yükselen dev bir silüet var. Kiev'in her köşesinden görülebilmektedir. Bir elinde kalkan, kılıç ve bitmeyen bir umut taşır. Burası Anavatan heykeli. Ukrayna'nın gökyüzüne kazınmış cesaret manifestosu. Rodinamat, Sovyet döneminin en iddialı projelerinden biri olarak 1981 yılında tamamlandı. 102 metre yüksekliğinde, özgürlük heykelinden bile daha uzun. İnşa edildiğinde büyük zafer anıtıydı. Bugünse Ukrayna halkının direncinin ve özgürlüğüne inancının sessiz bir bekçisi. Eskiden bu dev heykelin kalkanında Sovyet arması vardı. Sovyet geçmişinin simgelerinden biri artık Ukrayna'nın geleceğini temsil ediyor. Yıllarca gökyüzüne bakan çekiç ve orak 2023 yılında söküldü. Ama bugün Ukrayna tarihi yeniden yazıyor. Yerine ise Ukrayna'nın bağımsızlığını ve halkın iradesini temsil eden 3 dişli mızrak, tırzup takıldı. Bu sadece bir arma değişimi değil. Ukrayna halkının tarihle yüzleşmesi, geçmişiyle vedalaşıp özgürlükle bütünleşmesiydi. Yıllarca beklenen bu dönüşüm kamuoyu desteği, devletin resmi kararıyla ve bağımsızlık gününe denk gelen özel bir tarihle taçlandırıldı. Artık adı Rodinamat değil, Ukrayna'nın anası. Şimdi kalkanda ne var mı dersiniz? Ukrayna arması var. Tırzup diye geçer. 3 dişli mızrak. Diğer elinde de gördüğünüz gibi kılıcı. Ve bu küçük değişiklik bir ulusun kimliği için büyük bir zaferdir. Kiev'in Perhevsk semtinde bulunan Dnieper Nehri'nin batısında yüksek bir tepeye konuşlanmıştır. Ve bu güzel görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Sovyet savaş uçağına biniyoruz değerli dostlar. Evet. Şöyle detaylara bakmak gerekirse. Wow. Düğmelere bakar mısın? Gerekiyor.
Abi efsane bir olay ya. Yalnız bütün tuşlar şu an hiçbir yani şey yapılmamış. Ne derler? Kaynak yapılmamış yani. Bütün tuşlara basılabiliyor. Kaldırabiliyorsunuz bütün tuşları. İndirebiliyorsunuz. Gün, gece, gün, gece. Buradan pilot arkadaşım Oğuz'a selam söylüyorum. Vay be. Gerçekten çok zor bir iş. Ayaklara bak, buradan iteliyorsun. Bunu buradan iteliyorsun. Artık sağa yatış, sola yatış mı nasılsa. Süper bir yer ya. Harika bir ortam. Tek kişilik. Şu an kendimi oyunda gibi hissediyorum, yemin ediyorum sana. Bas bas. Oo. Uçuracağım kendimi şimdi. Tamam. Yeter mi bu kadar? Gördüğünüz yer Rodin Vatan heykeli ve ben savaş uçağındayım. Haydi bakalım. Oturması kalkması bayağı zor. Было интересно. Вы для себя снимаете? Да, это для YouTube я снимаю. А який канал у вас? Arif. Kanal тоже так же называется. Savaşın olduğu ülkenin başkentinde Geziyorum serisinden Kiev meydandayız. Ukrayna'nın kısa tarihi. Kiev şehrinin kuruluşu anısına dikilen anıttayız. Arkadaşlar, rivayet odur ki Kiev, Korvi ve kız kardeşleri Laibit. Bunlar 4 kardeş. Dnieper Nehri kıyısında bir yerleşim yeri kurmaya karar veriyorlar. Kiev en büyük kardeştir ve şehre adını verir. Kiev, yani Kiev'nin yeri. Bu kardeşler Slav halkının birliğini, cesaretinin ve köklerinin simgesi sayılır. Anıtın tasvirine geçmek gerekirse, anıt bir kayığın içerisinde ilerleyen, Kiev önde, elinde kalkanı, kardeşleri ve kız kardeşi kayığın en üstünde. Rüzgarda uçuşan pelerinleriyle ileriye bakarlar. Bu sahne hem geçmişin köklerine hem Ukrayna halkının geleceğine olan umutlarını anlatır. Bu anıt yalnızca 4 figürden ibaret değildir dostum. Bu Kiev'in 1000 yıllık hikayesinin özetidir. Ve burada durup anıta bakan herkes bütün zorluklara rağmen ayakta kaldık ve kalacağız mesajını hisseder. Ve bunu kendi kendine tekrar eder. 9. yüzyılda Kiev Rus kuruldu. Slav dünyasının eşi olarak kabul edilmektedir. 13. ve 15. yüzyıllarda Moğollar ardından Litvanya, Polonya hakimiyetine girdi. 17. yüzyılda Zaporojye Kozakları bağımsızlık ruhunu yaşattı bu bölgelerde. Çarlık egemenliği başladı. Ardından 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne katıldı. 1991 yılı SSCB dağıldıktan sonra Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Günümüz 2014, Kırım'ın ilhakı ve 2022'den bu yana devam eden Rusya ile savaş. Ülke hala direniyor. Biraz önce Kiev tarihi hakkında birkaç bilgi verdim. Şimdi meydandayız. Güzel mimarilerin arasında geziyoruz. Şu an sembol yapılarından bir tanesinin önünden geçiyorum. Burası Globus Alışveriş Merkezi. Yer altında bir alışveriş merkezidir. Globus'un arka tarafında McDonald's, çeşitli kafeler, güzel oturabileceğiniz, kahvenizi içebileceğiniz mekanlar mevcut. Bu parkta da genç nüfusun takıldığı, paten, kaykay, bisikletle hareketler yaptığı bir yerdeyiz. Günümüzde Ukrayna'ya geçersek 36 milyon savaştan dolayı şu anda değişkenlik gösterebiliyor. Başkent Kiev'deyiz şu anda. Kiev'in nüfusu 3 milyon civarında. Resmi dil Ukraynaca ama halk arasında Rusça'da bilinmekte. Din olarak Ortodoks Hristiyan ağırlıklı. Ekonomiye geçmek
geçmek gerekirse asgari ücret 2025 itibariyle 7100 grivna. Dolar kuru 180 dolar. Ortalama maaş büyük şehirlerde 500 dolar civarında bu arada. Ekmek fiyatı 20 lira. Benzin fiyatı 50 lira. Kiev'de ortalama 1+1 daire 300 ila 500 dolar civarında değişmektedir. Ukraynalılar sıcakkanlı, misafirperver ama savaştan dolayı psikolojik bir yorgunluk yüzlerinden okunuyor. Genç nüfus modern, Batı kültürüne çok yakın. Gerçekten çok güzel giyiniyorlar, erkeğiyle kızlarıyla eğlenmesini biliyorlar. İhtiyaçlarına, yemelerine, içmelerine, kafede güzel oturmak için emin olun para harcıyorlar. Kafelere gittiğinizde zaten buna birebir şahit olacaksınız. Büyük şehirlerin neresi diye soracak olursanız Kiev, Lvov, Odessa, Dnipro, Harkiv diye sıralayabilirim sizlere. Her bir şehir farklı bir ruh, farklı bir kültürü temsil etmektedir. Kırsalda yaşam daha geleneksel ve daha ekonomik. Şu anda aktif bir çatışma mevcut. Tabii savaştan dolayı dikkat etmeniz gerekiyor. Ukrayna'nın doğusunda, Rusya'ya yakın taraflarında çatışmalar devam ediyor. Seyahat planınızı eğer bu bölgeye gelmek istiyorsanız buna göre yapmanızı sizlere öneririm. Ancak gelişte tabii ki de bazı sıkıntılar yaşayacağınızı da açıkça söylemek istiyorum sizlere. Öyle kafama estim ben Ukrayna'ya gidiyorum diye buraya gelemiyorsunuz. Çeşitli izinler almanız, davetiye almanız gerekiyor. O sayede buraya gelebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz içecekler 95 grivna, yani 90 liraya satın alabiliyorsunuz. Ice latte, ice americano, meyveli içecekler ve tarzında. McDonald's her zaman olduğu gibi full çekiyor. Şöyle tatlış bir sokağa bir girelim bakalım. Bu arada para bozdururken kafanıza esen her yerde lütfen paranızı bozdurmayın. Para bozdururken dikkat edin. Genelde şehrin merkezinde böyle ara sokaklardaki yerlerde para bozdurmayın. En kötü ihtimalle kurlarının düşük olabileceği. Ona göre sizler de dikkat ederseniz bir sorun yaşamazsınız. Evet, bakın gördüğünüz gibi her yerde, ara sokaklarda bile savaşa insanları davet eden afişlerle dolu. Arabanın güzelliğine bakar mısın? Koruma demirleri nasıl yapmış? Şu anda burada kamerayla kayıt yapmak için gerçekten çok zorlanıyorum. Büyük problemler yaşadım. Bir yerlere götürüldüm. Çektiğim videolara bakıldı. Ничего просто. Videokamera. Sizlerden destek bekliyorum. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ukrayna videolarım hakkında ne yapmamı, nerelere gitmemi, nasıl çekimler istersiniz yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizlere buradan hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.